2018 yılının güneşli bir Nisan sabahı. Kaliforniya polisi 72 yaşındaki sakin bir emeklinin kapısına dayandığında aslında 40 yıllık bir hayaleti kelepçelemek üzereydi. Kapının ardındaki o yaşlı adam Amerika'nın en karanlık kabusu, Golden State katili Joseph James DeAngelo'dan başkası değildi. 1970'lerden 1980'lere kadar Kaliforniya'yı bir uçtan bir uça dehşete sürükleyen bu adam, 13 vahşi cinayetin ve 50'den fazla kan donduran saldırının tek sorumlusuydu. Ancak onu tarihin en korkunç figürlerinden biri yapan asıl gerçek neydi biliyor musunuz? Avcıyı arayanlar aslında her sabah onunla selamlaşıyordu. Çünkü o tüm bu vahşeti göğsündeki gümüş bir polis rozetinin gölgesinde saklanarak gerçekleştirmişti. Tam 40 yıl boyunca sistemin içinde bir hayalet gibi nefes aldı. Meslektaşlarıyla adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Ama her oyunun da bir sonu vardır. Kaçacak hiçbir yeri kalmadığında onu tam 40 yıl sonra adaletin pençesine teslim eden şey ise kendi genetik kodlarından sızan o küçücük iz oldu. Peki bir insan nasıl olur da yarım asra yakın bir süre boyunca hem adaletin temsilcisi hem de en büyük düşman olarak yaşayabilir? Şimdi maskelerin düştüğü o an, bu karanlık zihnin köklerine kadar iniyoruz. This case was closed, but the truth is still inside. Joseph James DeAngelo 1945 yılında New York'ta disiplinin merkezde olduğu bir askeri ailede dünyaya geldi. Hayatının ilk yılları babasının görev nedeniyle sürekli yer değiştirerek ve katı kurallar altında geçti. Ancak bu disiplinli görüntünün arkasında DeAngelo'nun zihnini şekillendirecek ağır travmalar saklıydı. Küçük yaşta kız kardeşinin hedef alındığı vahim olaya tanık olması ve evdeki otorite figürünün sergilediği şiddet onun dünyayı algılama biçimini tamamen bozdu. Bu olaylar onun empati duygusunun yerini mutlak bir kontrol ve baskınlık kurma arzusuna bıraktı. Çevresindekiler onu içine kapanık, sessiz, mesafeli bir çocuk olarak tanısa da İç dünyasında otoriteye duyulan öfke ve bastırılmış bir şiddetin eğilimini yavaş yavaş kök salıyordu. Bu travmatik çocukluk dönemi ileride kuracağı o sistematik ve acımasız suç makinesinin ilk hazırlık aşamasıydı. ...1964 yılında Birleşik Devletler Donanması'na katılan DeAngelo, Vietnam Savaşı'nda görev aldı. Savaş yılları boyunca uçak gemilerinde teknik operasyonlara katıldı ve saha disiplini kazandı. Bu süreç onun stres altında soğukkanlı kalma yeteneğini geliştirdi ve bir hedefe odaklanma konusundaki profesyonel becerilerini şekillendirdi. Vietnam'dan döndüğünde artık sadece travmatik bir geçmişe sahip değil, aynı zamanda askeri bir disiplinle hareket eden biriydi. Savaş tecrübesi ona ileride kullanacağı gizlilik ve takip gibi yöntemlerin temelini atmıştı. Sivil hayata döndüğünde bu askeri disiplini bir üst seviyeye taşıyarak suçun akademik tarafına odaklanmaya karar verdi. Üniversite yılları onun şiddet eylemlerini profesyonel bir zemine oturtma dönemiydi. Kriminoloji ve adli bilimler derslerine en ön sıralarda katılım sağladı. Bu eğitim sürecinde kolluk kuvvetlerinin bir suçluya nasıl takibi aldığını ve hangi bilimsel yöntemlerle iz sürdüğünü kavradı. Özellikle de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma rutinlerinin üzerinde yoğunlaştı. Parmak izi transferi, kan sıçrama analizi ve DNA örneklerinin toplama biçimleri gibi teknik detayları hafızasına kazıdı.
Sınıfta işlenen her vaka analizi onun için bir savunma stratejisi anlamı taşıyordu. Polislerin hangi tür kanıtlarla mahkemeye gittiğini ve savcıların hangi boşluklar üzerinden dosya hazırladığını bu sıralarda gördü. Müfredatta yer alan suçlu psikolojisi dersleri sayesinde yakalanan kişilerin sorgu odalarında verdikleri tepkileri ve yaptıkları kritik hataları inceleme şansı buldu. Kendi stratejisini bu hataları tamamen dışarıda bırakacak şekilde yeniden kurguladı. Kütüphanelerde geçirdiği vakitlerde faili meçhul dosyaların neden çözülemediğine dair makaleler okudu. Polisin kaynak yetersizliği yaşadığı noktaları ve soruşturmanın hangi aşamalara takıldığını tespit etti. Eğitim hayatı boyunca edindiği bu bilgiler ona görünmez kalmanın yollarını öğretti. Artık sadece bir suç işleme isteğiyle hareket etmiyordu. Aynı zamanda arkasında bırakacağı her izin adli tıpta nasıl bir karşılık bulacağını hesaplıyordu. Eğitim süreci sonunda bir dedektif kadar teknik bilgiye ve bir suçlu kadar soğukkanlı bir planlama yeteneğine ulaştı. Akademik birikimini toplum ve yasaların denetim mekanizmalarını devre dışı bırakmak adına bir araç olarak kullandı. Bu sayede sokaktaki sıradan bir saldırganın aksine sistemin işleyişini bizzat sistemin içinden öğrenerek çok daha riskli bir figür haline geldi. Üniversite diploması onun için işleyeceği suçların metodolojik hazırlık evresinin tamamlandığına dair bir belge niteliğindeydi. Üniversiteden sonra rotasını doğrudan polis teşkilatına çevirdi. 1973 yılında Exeter Polis Departmanı'na kabul edildi ve rozetini taktı. Bu yeni konum ona yasaların ötesinde bir hareket alanı sağladı. Artık sokaklarda devriye geziyor, telsiz anonslarını takip ediyor ve suç mahallini resmi bir görev sıfatıyla giriyordu. Sistemin içine o kadar sızmış olması ona muazzam bir bilgi akışı sundu. Polislik yaptığı ilk yıllarda teşkilatın iç işleyişini bizzat uygulayarak pekiştirdi. Bir suç ihbarı geldiğinde polisin ne kadar sürede olay yerine ulaştığını, hangi çevre yollarını kullandığını ve bölge halkıyla nasıl iletişim kurduğunu saniye saniye gözlemledi. Exeter sokakları onun için hem görev alanı hem de ileride işleyeceği suçların prova sahasıydı. Roseti sayesinde normal şartlarda şüphe çekecek her türlü hareketi görev icabı diyerek meşrulaştırdı. Bu dönemde suçları yakalamak yerine yakalananların nerede açık verdiğini resmi raporlar üzerine inceledi. Karakoldaki dosya kayıtlarına erişimi olması onun soruşturmaların nasıl yürütüldüğüne dair en mahrem bilgileri veriyordu. Geceleri devreye çıktığında çevrenin ıssız noktalarını ve kaçış rotalarını bir polis gözüyle hafızasına kazıdı. Kanun koruyucu kimliği gerçek yüzünü gizlemek adına kullandığı en güçlü kalkanı oldu. Exeter'daki mesai saatleri boyunca meslektaşlarının çalışma alışkanlıklarını ve dikkat sürelerini de analiz etti. Bir polisin neyi görmezden geldiğini ve hangi durumlarda dikkatinin dağıldığını saptadı. Kendi karanlık planını polis teşkilatının bu kör noktalarının üzerine inşa etti. Üniforması ve silahı onu toplum içinde sorgulanamaz bir güvenilirlik sağlarken o bu güveni sistemin temellerini sarsacak bir hazırlık süreci içinde kullandı. Polislik yılları onun metodolojik gelişimindeki son ve en tehlikeli halkaydı. ...1974 yılına gelindiğinde Exeter'daki polis görevini devam ederken Vasilya kasabasında tuhaf suç dalgası başladı. Bölge halkı bu gizemli faile Vasilya Ransacre adını verdi. Bu dönemde işlenen suçlar doğrudan öldürme odaklı olmaktan ziyade kurbanların evlerine girip eşyalarını karıştırma ve mahremiyetlerini bozma üzerine kuruluydu. Evlere girmek için kapıları zorlamak yerine açık pencereleri ve basit kilitleri tercih etti.
Vaselya'daki olaylara dikkat çeken en önemli nokta hırsızlık amacının geri planda kalmasıydı. Değerli eşyaların yerinde dururken kurbanların kişisel eşyalarını, fotoğraflarını ve kıyafetlerini etrafa saçtı. Bu eylemler onun kurbanları üzerinde hakimiyet kurma ve korku yayma isteğinin ilk somut belirtileriydi. Yaklaşık 100'den fazla eve girdiği bu süreçte polis kimliğinin verdiği avantaj da bölgedeki devriye saatlerini ve güvenlik önlemlerini önceden biliyordu. Soruşturmalar derinleştikçe failin çevreyi çok iyi tanıdığı ve kaçış yolları konusunda profesyonel olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri pusular kursa da o her seferinde arka bahçeden veya karanlık sokaklardan izini kaybettirmeyi başardı. 1975 yılının sonlarına doğru bu iğrenç eylemlerinin şiddetini arttırmaya başladı. Evlere girmek artık ona yetmiyordu. Karşı karşıya geldiği kurbanlara karşı silah kullanmaktan çekinmediği bir aşamaya geçmişti. İşte bu yıllar onun suç haritasındaki en kritik geçiş dönemidir. Basit bir hırsız gibi görünen bu figür aslında sonraki yıllarda işleyeceği ağır suçların provasını yapıyordu. Vasilya halkı korku içinde yaşarken o rozetinin arkasında gizlenerek hem şehri hem de emniyet güçlerini manipüle etmeye devam etti. Bu sürecin sonunda Vasilya'dan ayrılma kararı alması canavarı daha geniş bir coğrafyaya yayılacağının en büyük işaretiydi. 1976 yılında Sacramento bölgesinde başlayan yeni saldırılar suç dünyasının en karanlık sayfalarından birini açtı. Artık sadece evlere girip eşyaları dağıtmakla kalmıyor, doğrudan insanları hedef alıyordu. Bu dönem sergilediği yöntemler önceki yıllarda edindiği tüm teknik bilgileri ve polislik tecrübesini kapsıyordu. Saldırıları yapacağı evleri günler öncesinden izlemeye aldı. Kurbanların günlük rutinlerini, uyku saatlerini ve komşu hareketlerini en ince ayrıntısına kadar not etti. Evlere giriş yöntemi tam bir profesyonellik içeriyordu. Genellikle gece yarısından sonra kurbanların en savunmasız olduğu saatlerde pencerelerden sızıyor, içeri girdiğinde kurbanlarını etkisiz hale getirmek için bağlama teknikleri kullandı. Özellikle evde çiftler varsa erkeğin sırtına tabak dizdi ve bu tabakların sesini duyarsa kadının hayatını alacağını söyleyerek psikolojik bir baskı yarattı. Bu yöntem onun kurbanları üzerindeki mutlak kontrol arzusunu ve soğukkanlılığını kanıtlıyordu. Bölge halkı arasında büyük bir panik dalgası yayıldı. İnsanlar evlerini silahlarla korumaya çalışırken o polis telsiz kodlarını ve devriye düzergahlarını bilmenin avantajını kullanıyordu. Saldırılardan sonra izini kaybettirmek adına kanalları, boş arazileri ve çiftlerle çevrili arka bahçeleri kaçış rotası olarak belirledi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında o çoktan güvenli bir mesafeye çekilmiş oluyordu. Arkasında bıraktığı delillerin adli tıp tarafından nasıl inceleneceğini bildiği için her hamlesinde yakalanma riskini minimuma indirdi. 1979 yılına kadar devam eden bu süreçte 50'den fazla saldırıyı gerçekleştirdi. Her olayda yöntemini biraz daha geliştirdi ve kurbanların üzerine bıraktığı travmayı derinleştirdi. Kamuoyunda oluşan yoğun baskıya rağmen kimliği belirlenemedi. Rozetti'nin sağladığı dokunulmazlık ve sistemin işleyişine olan hakimiyeti onu Sacramento sokaklarında bir gölge gibi dolaşmasını sağladı. Bu yıllar basit bir istismarın seri bir saldırgana evrildiği ve tüm eyaleti korkuyla dize getirdiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. 1979 yılı D'Angelo'nun hayatındaki en büyük ve en utanç verici dönüm noktalarından biri oldu. Auburn Polis Departmanı'nda görev yapan bir memur olarak yasaları koruması gerekirken bir mağazada çekiç ve köpek kovucu çalarken suçüstü yakalandı. Bu olay onun sadece rozetini ve mesleğini kaybetmesine sebep olmakla kalmadı. Aynı zamanda toplumdaki yerini ve saygınlığını tamamen yerle bir etti.
Bu hırsızlık vakası aslında yüzeyin altındaki devasal bir karanlığın küçük bir sızıntısıydı. Görevden uzaklaştırılması ve ardından kovulması, içinde yıllardır biriktiren o kontrol edilmez öfkeyi en uç noktaya taşıdı. Artık yasaların arkasında saklanmayan ve toplumdan dışlanan bu adam için her şey bir intikam oyununa dönüştü. Polislikten kovulması, onun suç kariyerindeki istismar evresinin sonu, geride hiçbir canlı tanık bırakmayan seri katil evresinin ise başlangıcı oldu. Mesleğinden atıldıktan sonraki süreçte elindeki tüm adli taktikleri ve operasyonel bilgisini artık sadece yok etmek ve yakalanmamak için kullanmaya başladı. Bu kırılma anı Kaliforniya tarihinin en karanlık 7 yıllık cinayet serisinin fitilini ateşledi. Golden State katilinin kurbanlarına yaşattığı dehşetin ardında geçmişinden gelen bir türlü dindirilemeyen devasal bir nefret yatıyordu. Bu nefretin bir ismi vardı: Bonnie. 1970'lerin başında D'Angelo'nun hayatında her şey yolunda giderken Bonnie adında bir kadınla nişanlandı. Ancak bu ilişki kadının D'Angelo'nun baskıcı ve tuhaf tavırlarını fark etmesiyle sona erdi. Bonnie'nin bu reddedişi D'Angelo'nun egosunda ve ruh dünyasında asla onarılmayacak yer açtı. Saldırıları sırasında kurbanların kulağına fısıldadığı o meşhur "Senden nefret ediyorum Bonnie" cümlesi, işlediği suçların aslında birer intikam eylemi olduğunu kanıtlıyordu. Karşısındaki kurbanın kim olursa olsun, o aslında her seferinde kendisini terk eden nişanlısını cezalandırıyordu. Kadınlara duyduğu bu derin kin sadece fiziksel bir saldırı sınırına kalmadı. Kurbanlarını en çaresiz, en savunmasız duruma düşürmek için her türlü psikolojik işkenceyi kullandı. Bu reddedilme travması, onun kurban seçimlerini ve saldırı tarzını şekillendiren ana motivasyon kaynağı haline geldi. Yıllarca içinde büyüttüğü bu öfke, Kaliforniya sokaklarında masum kadınların kabusu olan bir canavarı besledi. Bonnie meselesi basit bir ayrılıktan öte bir seri katilin doğuşundaki en karanlık yapı taşıydı. Kendisini terk eden kadına ulaşamadıkça öfkesini tüm eyaletteki kadınlardan çıkartmaya adeta yemin etmişti. Suç tarihinin en büyük canilerinden biri olan bu adam, dışarıdan bakıldığında son derece sıradan, hatta örnek bir aile babası profili çiziyordu. 1973 yılında Sharon Heddle ile evlendi. Bu evlilik onun karanlık dünyasını gizlemek adına kullandığı en büyük paravan haline geldi. Karısı bir avukattı ve sosyal statüsü yüksek bir kadındı. Bu durum failin toplum içindeki güvenirliğini daha da pekiştirdi. Evliliği süresince 3 kız çocuğu dünyaya geldi. Komşuları onun titiz, bahçesiyle ilgilenen, çocuklarına vakit ayıran bir baba olarak tanıdı. Gündüzleri çocuklarını okula götüren, akşamları ise garajında hobileriyle uğraşan bu adam aynı gece yarısı bir evin penceresinden sızarak dehşet saçıyordu. Evdeki huzurlu aile tablosu ile sokaktaki kanlı eylemleri arasında kurduğu bu keskin sınır onun psikolojik bölünmüşlüğünün ve manipülasyon yeteneğinin bir kanıtıydı. Ailesi yanı başlarında yaşayan bu canavarın gerçek yüzünden tamamen habersizdi. O, polislikten ayrıldıktan sonra kamyon tamirciliği gibi teknik işlerle çalışmaya devam ederek normal bir hayat sürdürdü. Emekli olduktan sonra bile çevresine sakin, biraz huysuz ama biraz da zararsız bir ihtiyar olarak görüldü. Kızları için korumacı bir baba figürüken başka babaların kızlarını hayatlardan koparan bir katil olduğu gerçeğini 30 yılı aşkın süre boyunca en yakınlarından bile saklamayı başardı. Bu ikili hayat, onun yakalanmasını imkansız kılan en büyük etkendi. Kimse, düzenli bir işi ve sevgi dolu bir ailesi olan bu adamın Kaliforniya'yı yıllarca dehşete düşüren o gölge olduğuna ihtimal bile vermedi. Evinin duvarları arasında kurduğu bu sahte huzur, aslında işlediği cinayetlerin ve saldırıların üzerini örtmüş en kalın perdeydi. O, en vahşi eylemlerini gerçekleştirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi evine dönüp çocukların yanına uzanacak kadar soğukkanlı bir zihniyete sahipti. Bu dönem, basit bir hırsızın eyalet tarihinin en korkulan seri katiline dönüştüğü süreci temsil etmektedir. Katil artık sadece saldırmakla kalmayıp geride hiçbir canlı tanık bırakmamaya karar verdiği, işte 13 kurbanlık o kanlı kronoloji.
11 Eylül 1975. Vasilya Claude Snelling. D'Angelo henüz Vaselya'ya yağmacısı olarak bilinirken Snelling'in kızını kaçırmaya çalıştı. Kendisine engel olmaya çalışan baba Claude Snelling'i yanındaki ateşli silahla vurarak canını aldı. Bu olay onun bilinen ilk cinayeti oldu. 2 Şubat 1978 Sacramento. Katie ve Brian Marjorie genç çift mahallede köpeklerini gezdirirken maskeli D'Angelo ile karşılaştı. Kimliğinin deşifre olmasından korkan saldırgan çifti bahçelerin arkasında kıstırdı. Her ikisini de ateşli silahla infaz ederek olay yerinden kaçtı. 1979 yılının sonuyla birlikte saldırıların boyutu tamamen değişti. Artık profesyonel bir katil profiliyle hareket etmeye başladı. 30 Aralık 1979. Goley'da Robert Offerman ve Debra Alexandra Moning saldırgan pencerelerini kullanarak içeri sızdı. Kurbanlarını plastik bağlarla etkisiz hale getirdi. Ardından ateşli silah kullanarak her ikisini de infaz etti. 13 Mart 1980 Venturi. Lehman ve Charlotte Smith gece yarısı evlerine giren saldırgan kurbanlarını bağlamak adına evdeki perde iplerini kullandı. Hayatlarını almaya sebep olan darbeleri indirmek için ağır küt bir nesne kullandı. 19 Ağustos 1980 Dana Point. Kate ve Patrick Harrington kurbanlar uyurken yakalandı. Harrington çifti küt bir cisimle hayattan koparıldı. Fail cinayetten sonra evde vakit geçirdi ve mutfakta yiyecek tüketti. 6 Şubat 1981 Vervine, Manuela ve Thun. Manuel evde tek başınayken saldırıya uğradı. Saldırgan arka kapıyı zorlayarak içeri sızdı ve onu darp ederek hayattan kopardı. 27 Temmuz 1981 Goleta. Sherry Dimont ve Gregory Sanchez. Yöntemi değişmedi. Kurbanları önce bağladı, sonra küt bir cisimle infaz etti. Bu olaydan sonra 5 yıllık uzun bir süre sessizliğe büründü. 4 Mayıs 1986 Vervine. Janelle Cruz 5 yıllık aradan sonra son ve en vahşi eylemini gerçekleştirdi. Janelle'yi ağır darbelerle hayattan kopardıktan sonra tamamen ortadan kayboldu. Bu 13 cinayet Golden State katili Kaliforniya tarihinin en kanlı imzasını tamamladı. 1986'daki bu son olaydan sonra arkasında onca ceset bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. ...1986 yılında işlediği son cinayetten sonra D'Angelo. Arkasında onlarca ceset, binlerce travma bırakarak derin bir sessizliğe gömüldü. Bu süreçte Kaliforniya polisi her yerde hayalet ararken o aslında Citrus Heights'ta son derece sıradan, hatta sıkıcı bir hayat sürmeye başladı. Golden State katili artık bir emekli saldırgan olarak gölgelerin arasına karışmıştı. Yıllarca yerel bir market zincirinin deposunda kamyon teknikeri olarak çalıştı ve 2017 yılında buradan emekli oldu. Komşuları onun titiz, bazen huysuz, çevresindeki otların düzenine takıntılı ve sürekli teknesiyle ilgilenen yaşlı bir adam olarak tanıyordu. Kimse yan evde yaşayan bu sessiz emeklinin bir dönem tüm eyaleti eve hapseden o korkunç canavar olduğunu tahmin bile edemezdi. Bu 32 yıllık süreçte D'Angelo yakalanma korkusunu bastırmak adına kusursuz bir kamuflaj uyguladı. Ailesiyle vakit geçirdi, kızlarını büyüttü ve hayatının huzurlu rutinine uyum sağladı. Ancak bu sessizlik işlediği suçların unutulduğu anlamına gelmiyordu. O, bahçesinde huzurlu otururken bilim insanları ve dedektifler onun yıllar önce bıraktığı o görünmez izleri takip etmek için teknolojinin gelişmesini bekliyorlardı. D'Angelo için zaman durmuştu. Ancak adalet için saat işlemeye devam ediyordu. Katilin neden 1986'da durduğu sorusu hala gizemini korusa da bu uzun sessizlik dönemi onun en büyük başarısı ve aynı zamanda en büyük yanılgısı olacaktı. Geçmişin gölgeleri. O hiç beklemediği anda ansızın kapıyı çalmak üzereydi. 10 yıllar boyunca polis teşkilatının elindeki tüm fiziksel kanıtlar gelişen teknolojiyle birlikte yeniden hayat buldu. 2018 yılına gelindiğinde dedektiflerin eline katile ait DNA örnekleri vardı. Ancak bu örnekler hiçbir suçlu veri tabanıyla eşleşmiyordu. İşte bu noktada adli tıp tarihine devrim yaratacak genetik soy bilimi
yöntemi devreye girdi. Soruşturma ekibi katilin DNA profilini halka açık soy ağacı sitelerine yükleyerek onun uzak akrabalarını bulmayı başardı. Binlerce kişilik devasal bir aile ağacını ilmik ilmik inceleyen uzmanlar şüpheleri tek bir isim üzerinde yoğunlaştırdı. Joseph James DeAngelo. Bu adam hem saldırıların gerçekleştiği bölgelerde yaşamış hem de tam olarak kurbanların tarif ettiği yaş ve fiziksel özelliğe sahipti. Polis, DeAngelo'yu takip ederek kapı kolundan ve attığı bir çöpten taze DNA izlerini topladı. Laboratuvardan gelen sonuçlar kesindi. 40 yıl önce olayın yerlerinde bıraktığı izler DeAngelo'nun genetik koduyla %100 uyumluydu. Bilim, yıllarca maskesinin arkasında saklanan bu canavarı kendi kan bağı üzerinden köşeye sıkıştırmıştı artık. Kaçacak yeri ve saklanacak gölgesi de kalmamıştı. Onlarca yıl süren bu kovalamaca bir bilgisayar ekranındaki genetik eşleşmeyle artık son bulmuştu. Takvimler 24 Nisan 2018 sabahını gösterirken Kaliforniya'nın Citrus Heights mahallesindeki o sıradan evin önünde sessiz ama devasal bir hazırlık vardı. FBI ajanları ve yerel polis ekipleri 40 yıl devam eden bu kabusu bitirmek için son emirleri bekliyordu. DeAngelo o sabah da her zamanki gibi bahçesiyle ilgilenmiş, sıradan emekli hayatına devam etmişti. Ancak kapının önündeki çember iyice daralmıştı. Operasyon timi eve baskın yaptığında karşılarında 72 yaşında şaşkın bir yaşlı adam buldular. Yıllarca kurbanlarının kapılarını zorla açan, karanlıkta aniden beliren o dehşet figürü şimdi kendi evinin eşiğinde adalet tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Komşuları yan evde yaşayan bu titiz ihtiyarın ellerinde kelepçelenmesini şaşkınlık ve korku dolu gözlerle izledi. Yıllardır bahçe çimlerini biçen o adam, eyalet tarihinin en çok aranan seri katili olduğu gerçeği o sabah tüm dünyayı sarstı. DeAngelo yakalandığı o ilk anlarda büyük bir sessizliğe büründü. Polis merkezine götürülürken yüzündeki o donuk ifade 40 yıl boyunca nasıl bu kadar soğukkanlı kalabildiğinin bir özeti gibiydi. Kaliforniya halkı o akşam televizyonlarını açtığında artık güvendeydi. Golden State katili artık bir hayalet olarak aralarında dolaşmıyordu. 40 yıllık kaçış bir evin garajında güneşli bir sabah vaktinde kesin olarak son buldu. DeAngelo 2020 yılında mahkeme salonuna çıkartıldığında Kaliforniya halkı karşısında bambaşka bir figür buldu. Yıllarca kurbanlarını fiziksel güçle alt eden o çevik ve acımasız adam gitmiş, yerini tekerlekli sandalyede oturan, ağzı yarı açık bakan, bitkin ve bakıma muhtaç bir ihtiyar gelmişti. Ancak bu görüntü savcılar ve kurbanlı yakınları için sadece profesyonelce sergilenen bir aktör performansından ibaretti. Cellat son bir kez daha manipülasyon yeteneğini kullanarak adaletin merhametine sığınmaya çalışıyordu. Mahkeme salonunda hayatta kalan kurbanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları DeAngelo'nun gözlerinin içine bakarak yaşadıkları dehşeti anlattılar. Saatlerce süren bu yüzleşme boyunca katilin o donuk ifadesi hiç değişmedi. Ancak kaçacak yeri kalmadığını anladığında adli tıp tarihine geçen o itiraf süreci başladı. İdam cezasından kurtulmak adına yapılan anlaşma gereği işlediği her bir suçu tek tek itiraf etti. Her suçlama okunduğunda o kısık ve titrek sesiyle defalarca suçluyum kelimesini fısıldadı. Onlarca cinayet, yüzlerce saldırı ve hırsızlık vakasını itiraf ederken aslında yıllarca içinde sakladığı o karanlık dünyayı ilk kez dışarı vurdu. Kurbanlarının acılarıyla beslenen bu adam şimdi o acıların ağırlığında eziliyormuş gibi davranıyordu. Bu tarihi dava bir seri katilin maskesinin sadece polisin baskınıyla değil, mahkeme salonundaki o utanç dolu itiraflarla da tamamen düştüğü an olarak tarihe geçti. Joseph James DeAngelo bugün o yüksek güvenlikli duvarların ardında tek kişilik hücresinde sadece kendi sessizliğini dinliyor. 70'li yaşların sonundaki bu adam için dünya artık 4 duvardan ibaret. 10 yıl süren o korku imparatorluğu adaletin 40 yıl sonra gelen o sert tokadıyla yerle bir oldu. Bu dava kriminoloji tarihindeki bir şeyi sonsuza dek değiştirdi.
Ne kadar profesyonel olursanız olun, geride bıraktığınız o tek bir iz bir gün mutlaka boğazınıza yapışacaktır. Golden State katili artık bir isim değil, sadece bir mahkum numarası. Bilim ve adalet ise bu karanlık savaşın asıl galibi. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.